Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki sağlığınız, neşeniz, keyfiniz yerindedir. Bu akşam yine aklımızda, kalbimizde olan insanlara niyet ederek bir açılım yapmak istiyorum. İlk önce geçmiş enerjilerinize bakacağız. Şimdiki zamanı ve gelecekte olası potansiyellerde ne olur bunlara bakacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. İlk önce niyet ettiğiniz kişiyle geçmiş sürecinize bir bakalım. Yardımcı kart da seçmek istiyorum. Ama hangi desteden alsam? Şundan alalım. Bu kişiyle çok fazla çatışmış olabilirsiniz. Araya başka insanlar, çevrenizden insanlar müdahil olmuş olabilir. Çok fazla tartışmış olabilirsiniz. İlişkiniz ayrılma noktasına gelmeden önce. Bir şeyleri açıkça konuşmuş olabileceğiniz gibi kişi biraz içine doğru dönmüş. Bu ilişkiyi kurtarmak adına pek fazla çaba gayret göstermemiş olabilir ve bununla beraberinde çok fazla sorumluluğum var, çok fazla ilgilenmem gereken konular var deyip sizi yüzüstü bırakmış olabilir kafanızda soru işaretleriyle. Çünkü deste altlarında yine bir kule kartı da görünüyor. Evet, bakın yani kişinin sıkıntılı bağımlılıkları olabilir. İlişkinizi sabote edici davranışlar olabilir. Ya bunlar bir madde kullanımı olacağı gibi kötü alışkanlıkları da olabilir. Kişinin sanki birazcık da bu e, alandaki zorluklar onu sıkıştırınca gitmiş olabilir. Çünkü bir yol ayrımına gelmiş olabilir ve sanki bu yol ayrımına geldiğinde sizin için çabalamak yerine en kolay yolu tercih ederek arkasına bakmadan gitmiş olabilir. Çünkü vereceği bu kararla daha iyi olabileceğini düşünmüş olabilir. Kişi yine burada bir büyü blokaj var, kartı var ama bunu tabii herkese yormak, anlatmak çok manasız olabileceği gibi dua ederek bu tür duygulardan, düşüncelerden, sizi sıkıştıran enerjilerden kurtulmanız için sizin için şey diyebilirim, hani duaya sığının, Allah'a güvenin, inanın. Çünkü böyle bir kartla açılış yapmak pek de hoş olmadı. İki tane de şu desteden almak istiyorum. Bakın kişi hiçbir şey yapmayarak sizi geride bıraktıysa bununla ilgili bir üzüntü duyduğunu da söylemek mümkün. Ya da hiçbir şey yapmamıştır ve sizin üzgün olduğunuzu bile bile gitmiş olabilir. Sanki bir durumların tartışmak yerine kendiliğinden çözülebileceğine inanç taşımış kişi. Çünkü bu buradaki kart bize duadan, ilahi olanı çağrıdan bahseder ve bu da tam da muhakere kartının üzerine geldi. Sözler ve kavgalar, fikir ayrılıkları ki burada da değnek beşlisiyle bunu görüyorduk. Sanki kişi bunları zamana bırakmış, kendi konuşarak çözmek yerine zamanla, ne bileyim dualarla, isteklerle, belki sessiz kalarak bir şeylerin çözülebileceğine inanmış görünüyor. Ya tabii böyle yaparak da bir strateji geliştireceğini düşünmüş olabilir kendince. Ben bu kartları karıp şu an ne hissediyor buna bakmak istiyorum. Peki şu an bu insanın hayatında neler oluyor? Kendi yaşantısında ne durumda? Gündeminde neler var? İlk önce gündemiyle başlayalım. Bu insanın gündeminde neler var şu an? Bu hep tılsım sekizlisi, tılsım dörtlüsü, tılsım üçlüsü, kupa altılısı ve kılıç altılısı. Bakın az önce sizinle geçmiş sürecine baktığımızda da aynı yerde kılıç altısı vardı. Şimdi yine aynı şekilde.
işiyle çok uğraşıyor, yoğun bir halde şartlarını düzeltmek istediği görünüyor açıkçası. Yani şu an hayatında ne oluyor, ne bitiyor, her şey sanki işine endeksli bir durumda. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorsa bu durumu düzeltmek için var gücüyle şu an işine odaklanmış durumda görünüyor. Bir yandan da terk ettiği, geride bıraktığı bir alanı düşündüğü görünüyor. Çünkü kupa altılısı özlemlerden, tensel yakınlaşmalardan ama daha çok geçmişe duyulan özlemden bahseder ve burada bir yanında da hemen bir kılıç halkalısı geride bıraktığı bir insanı özlediğini anlatıyor bize burada. Bakın yine çok güzel geldi ya. Geçmişin izleri, geçmişte takılı kalmak. Tam da bundan bahsediyorduk. Ya sanki kişi geçmişi düşündüğü zaman mutlu oldu. Bakın düşünmek diyorum. Deste altında bir düşünmek kartı. Yine sanırım çok doğru, çok düzgün bir enerji okuyoruz. Geçmişi düşündüğü zaman hem sizin tarafınızdan bir bağışlanma isteği olabilir. Tabii sizin hakkınızda sorular sorduğumuzda bu kısım iyice netleşecek ama bana çok siz misiniz gibi geldi. Çünkü burada hem kupa altılısı hem geçmişin izleri, bağışlanma kartı eğer zamanında yapmadığı çabalar için şu an kendini hayıflıyorsa bunların üzüntüsü var. Sıkıntılı durumlara sizi mutlu etmeyecek şeyler yaptıysa şu an bunlar hakkında bağışlanmak ihtiyacı hissediyor olabilir. Yani geçmişi düşündüğü zaman içinde bir mutluluk belirdiğini söylemek çok mümkün. Sanki geçmişteki o güzel anılarınıza tutunduğu bir evrede. Çok güzel geldi. Yani kişi şu an hem bir geçmişiyle acaba geçmişimle ilgili bir harekete mi geçsem, bu durumu mu değiştirsem yoksa var olan sıkıntılarım üzerine bu parayla ilgili olan durumu bir tersine çevirmek için hamlelerde mi bulunsam dediği bir evrede. Şu an şartları maddi olarak biraz zor görünüyor ve amacı sanki bu zorluk enerjisinden çıkıp şartlarını tamamen iyileştirmeye yönelik görünüyor. Evet, geçmişinden özlediği bir insan var. Onunla mutlu anılarını düşünüyor. Bağışlanmak ihtiyacı hissediyor. Ama şu anki konumunda sanki birazcık daha maddi imkanlarını büyütmek, genişletmek istediği bir evrede diyebiliriz. Ne soralım hemen? Peki duygusal olarak bu insan nasıl, ne durumda şu an? Bakın yine bir kılıç altılısı ve burada iki tane kraliçeden bahsetti şu an. Biraz destek kartıyla almak istiyorum. Ya sanki aklında iki kişi var demeyeyim ama ya iki tane enerjiden bahsetti ama sanki birini şu an terk etmek üzerine ya da geçmişinde terk ettiği insanla ilgili adil olmadığını düşündüğü bir evrede. Sanki böyle bir hamle yapası var. Küçük de olsa bir haber taşıyası, ulaştırası öyle bir enerjiden geçtiğini söylemek çok mümkün. Bakın çok güzel geliyor ya. Burada bir enerjinin üzerine yani tazelenmek, bir bahar ihtiyacı, onunla ilgili güzel fikirlerin yeşermesi belki tekrardan. Bu da Tılsım Kraliçesi üzerine de bir yol ayrımı kartı attı. Kendisinin üzerine de şu an zor zamanlardan, kötü durumlardan geçtiğinden bahsediyor ama şu an tabii bu durumu maskeyle örttüğünden de bahsediyor. Yani bakın yol eğer sizi bırakıp başka bir alana gittiyse ya da böyle bir alan vardı, sizin de haberiniz yoktu. Sizden çok fazla bir açıklama yapmadan, konuşmadan bir şekilde en baştaki durum size yaşattıysa sanki bununla ilgili bir hayatı sorguladığı bir evrede sanki yanlış yaptığı ilahi biri vardı onun hayatında. Ama o yanlış tarafı seçti ve bununla ilgili büyük bir aydınlanma yaşıyor olabilir. Eğer hayatına başka bir insan aldıysa onunla ilgili kötü düşüncelerde olduğunu söylemek pek mümkün. Peki hemen sizinle ilgili soru sormak istiyorum. Size karşı ne düşünüyor? Şifalandırmak istediğinden bahsediyor ilk önce. Öncelikle.
Zaten şeytan kartı gelmeseydi olmazdı. Bakın sizinle ilgili çok somut bir başlangıç yapısı var. Çünkü yokluğunuzda bir şeyleri çok güzel bir şekilde idrak etmiş görünüyor. Burada ilahi dişinin üzerine tılsım dörtlüsü attı. Aslında evet, belki geçmişinde yanlış bir hareket yaptı, başka alanları tercih etti. Bununla ilgili bir pişmanlık ve kendini şifalandırma sürecinden geçmek mümkün. Çünkü sizi kaybetmek istemiyor. Değişik bir bağlılık demeyeceğim ama bir bağımlılık hissediyor. Sizinle arasında çok değişik bir tutku olduğundan, bir çekim olduğundan bahsediyor ve bunu kaybetmek istemediği için bir hamle yapabileceğini söylemek pek mümkün. İki tane de şu desteden almak istiyorum. En baskın enerjileri görelim. Bakın yine geldi. Demek ki sizden bahsediyormuş. Çünkü burada bir bağışlanma kartı vardı. Burada yine bir affetmek kartı geldi. Ve iki tane alacağım dedim. Gerçekten bir tane daha alacağım ama şöyle yapalım. Evet, sizinle ilgili şeytan kartının üzerine duygusal paylaşımlar, romantik anlar kartı geldi. Evet, şu an kişi kendini bir çıkmazda hissediyor. Bu sıkıntılı durumlardan nasıl çıkacağını belki çok kestiremiyor. Hali hazırda da maddi problemleri, telaşı varsa bunlarla ilgili biraz kendini çıkmazda hissettiği bir enerjide ama Değnek Şövalyesi'nin üzerine affetmek kartı, eğer geçmişinde dediğim gibi çok fazla oradan oraya zıplayan, ne bileyim, anlık heyecanlar peşinde koşan bir insansa bunlarla ilgili belki kendini affedemiyor, belki de siz tarafından affedilmeye ihtiyacı var. Çünkü ilahi dişiliğiyle ayrı olduğundan ve onunla barışmak için, orta yolu bulmak için çaba sarf etmesi gerektiğini biliyor. Çünkü siz artık böyle kaybetme noktasına gelmiş olduğunun çok farkında ve çok bilincinde bir insan. Hemen hız kesmeden diğer enerjiyi sormak istiyorum. Çünkü orada iki kişiden bahsetti. Peki diğer kişi, kadın kim? Nasıl, ne, öyle bir durum vardı orada. Ne o, bize bundan bahseder misin biraz? Ya Aziz kartını görünce burada hani e, evlilik gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bunu da düşünmedim değil. Ama şöyle diyor sanki kişi. Ben evet, başıma gelenleri düşündüğüm zaman kendimi de seni de sıkıntıya soktum. Belki de o insanı da soktum. Şu an süreci farklı bir bakış açısıyla değerlendiriyorum. Ben de bu alanla ilgili çok bir şey yapmıyorum. Sanki bunun böyle ilerlemesi gerekiyor. Sanki duygulardan ziyade kişi mantığını çalıştırıyor, mantığını devreye sokmuş olabilir. Bir şeyler orada keskin bir şekilde bitecek olabilir, bitmek üzere olabilir. Yani sanki kişi duygularını biraz daha kendine sakladığı bir evrede. Sanki bu alanla ilgili çok bir şey yapmıyor. Evet, belki o alanı terk edebilir. Belki bu alanı tamamen geride bırakır ama şu an birazcık daha böyle gözlemci ve kendi duygularını yansıtmadan bir baktığı bir evrede olduğunu söylemek mümkün. Biraz destek almak istiyorum buraya da. Bakın özgür seçilim. Ee, Özgür irade kartı ters dönüyordu. Gelirse tekrar yorumlarız. İşaretler kartı. Yani bu insan kader çarkıyla burada bir şeyleri söylemek pek mümkün. Aynı zamanda asılan adamla bakış açısını değiştirdiği zaman size yanlış yaptığının farkında olabilir ya da yanlış yolu seçtiğinin farkında olabilir. Sanki bu yaşadığı şey onda bir özdeğer duygusunu uyandırmış. Yani eğer bunu fark etmiş olabilir. Evet, geçmişi düşündüğü zaman kader çarkıyla birlikte bir keder kartı geliyor. Şu an içinde olduğu alan onu keyifli bir halde tutmuyor. Bunu söylemek mümkün. Yani sizinle ilgili engelleri varsa bunlardan da bahsediyor olabilir. Sanki iletişim noktasında başka biri de hayatında söz konusuysa onunla ilgili bir engeller, zorluklar mümkün ve sanki kişi bu alanla ilgili de bir şey yapmak istemiyor. Sanki hani ben açılımlara ilk başladığımda bu kartlar genelde bizim tarafımızdan gelirdi. Böyle kılıç sekizlisi bize adım atmazlardı. Şimdi aynı şey onun hayatında oluyor ama bir başkası için. Tabii böyle bir şey mümkünse onun hayatında, bunu bilerek dinliyorsanız bu kısım çok manidar geldi. İki tane de şuradan almak istiyorum. Bakın onun da deste altında yine bir değnek konusu var. Sanki tarih tekerrür ediyor.
Asılan adam kartının üzerine yansıtmalar kartı geliyor. Yani kişi şu an eğer hayatında biri olduğundan eminseniz o insanla ilgili benzer durumlar, benzer şeyler yaşıyor olabilir. Ve burada sanki mücadele etmek yerine olayı akışına bırakmış. Artık ne olursa kabulüm der gibi bir hali var açıkçası. Yani soracağım, özellikle hatta şimdi sorayım ya. Bu alanı terk etmekle ilgili ne düşünüyorsun? Bırakabilecek misin? Hangi desteği kullansam? Şunu alalım. Ayrılmayı geride bırakmayı düşünüyor musun bu alanı? Kupa dörtlüsü. Büyücü kartı. Kule kartı. Evet, yani burası ile ilgili kesinlikle, eğer sizin de eğer biliyorsanız dediğim gibi bu alanı, çünkü herkese uyacak türden bir hoşlukta değil. Evet, şu an diyor içinde bulunduğum durumda ne yapacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum ama bunu oldurmak için güçlendiğimi, belki dediğim gibi maddi olarak bir endişesi, bir şeyi vardır. Buradan biraz güç kazanmam lazım. Biraz daha kendimi güçlü hissetmem lazım. E, Eninde sonunda bu olacak zaten diyor. Ben bu alanı terk edeceğim. Çünkü burada diyor bir şeyler benim istediğim gibi gitmiyor. Çünkü kule kartı var burada. Kaderin eli mi diyeyim artık, kaderin müdahalesi mi? Öyle bir şey söz konusu. Ya bu diyor kendiliğinden olacak, bizim ilişkimiz bitecek, ya da ben bitirmek için elimden geleni çabalayacağım. Çünkü kule kartının yanında bir değnek ası. Burada dediğim gibi büyücü kartı da var. Yani şu an hali hazırda bunu nasıl yapacağını çok bilemese bile burada çok radikal bir şeyler olacağını söylemek mümkün. Dediğim gibi sizin de böyle bildiğiniz bir alansa ve kişinin hayatından o insanın çıkması gerekiyorsa, sanki bu da mümkünleşecek gibi görünüyor. Çünkü sizin gözlemlediğiniz bir şey bu. Bakın orada size bir tılsım gelmişti. Sizinle ilgili düşüncelerinde. Burada yine bu kartları seçince alt tarafta da görünce sanki size doğru mail edeceğini söyleyesim geldi. Burayı da destek istiyorum 3 kartla. Bakın sanki bu ayrılık gerçekleştiği zaman size gelecek ve ne derler, bütün her şey için af dileyecek olabilir. Burada yine bir pedere günah çıkaran biri, mahkeme önünde yargılanan biri. Bir önceki açılımlarda da hep böyle bir yüzleşmekten kaçtığı hali söz konusuydu. Şu an artık o güce gelmek üzere. Çünkü olduğu halde hiç memnun değil ve yani sanki burada sizden, yani sizle konuşuyormuş gibi, yaşadığı zorlukları size anlatısı var gibi. Tabii bu herkesin hayatında pek böyle mümkün olmayacaktır. Ama böyle bir durum söz konusu. Ne soralım, ne soralım? Peki beni izleyene karşı ne hissediyorsun? Of of ya, çok güzel geliyor ya. Pişmanlıklar, özlem, bakın ihanet ettiyse size bunların çok bilincinde bir macera arayışı, efendime söyleyeyim, anlık heyecanlar, dürtüler ve sizi böyle bir bitişe sürüklediyse, hiç hak etmediğiniz şeyler yaşattıysa, bunlarla ilgili çok büyük bir üzüntü halinde kişi şu an. Yani herkes eminim böyle değildir. Ya da bu şekilde oluyordur ama bir şekilde kendisini telkinlerde bulunuyordur. Bu kafadan hızlı bir şekilde çıkarıyordur ama şu kombinasyonu görmek inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Evet, içime dönüyorum, kapanıyorum. Ben sana yanlış yaptığımın farkına varıyorum. Burada öyle bir enerji var ki hem sizi tensel olarak özlüyor, hem yaşadığınız o güzel anıları özlüyor, hem de bu durumu mahvettiği için e, acı çeken bir insan var burada. Biraz destek almak istiyorum. Böyle bu sefer her kartı alasım var gerçekten. Ama yine de öyle yapmayayım. En baskın enerjiler gelsin. Süreci çok yavaş ve ağırdan aldığı için kişi birazcık daha sakince ilerliyor olabilir. Evet, duyguları, düşünceleri çok fazla ama bunları bir şekilde kontrol altında tutmayı başarmış bir insandan bahsetmek çok mümkün. Hep dediğim gibi çok yansıyor bunlar açılımlara. Merak ediyor sizi.
Hala bir kararsızlık var. Muhtemelen buradaki kararsızlık burada yaptıklarından ötürü, pişmanlıklarından ötürü araya birilerini aldıysa ki buraya yansıyan duruma göre öyle bir şey var. Bununla ilgili kararsızlığı var. Bu böyle ben ona gitsem mi başkasına mı gitsem türden bir kararsızlık değil. Ben ona gidersem o beni affeder mi, affetmez mi? Tamamen bunun kararsızlığı. Çünkü size yanlış yaptığının çok farkında ve bilincinde olan bir insan var burada. İki kartla daha desteklemek istiyorum burayı. Bakın yine başka bir desteden yine bağışlanmak, özür dilemek kartı. Çünkü kişi geldiği noktada size yanlışlarının, yanlış yaptıklarının çok farkında bir insan var. Yine buraya bir sonbahar kartı geldi. Gerçi bahar kartı da gelmişti ama şu an şey demek istiyorum buraya. Tamamen o enerjilerde, o hüzün halinde. Bazılarımız için dediğim gibi sonbahardan beri gerçekleşen bir durum olabilir. Bazıları şu an içinde yaşadığı o karamsar duygulardan da bahsediyor olabilir. Ne diyelim, ne diyelim? Peki, en yakın süreçte diyelim, ne yapmayı planlıyorsun? En yakın süreçte şey olsun ya, Şubat ayı mı olsun? Tabii Şubat ayına kadar diyelim. 2 haftalık süreçte bir şey yapmayı planlıyor musun? Of, of, imparator, imparatoriçe şey. Yani bir şey yapmayı planlıyor musun? Tabii ki planlıyor ve sizi burada böyle bir eş durumunda falan nerede? Adalet kartı, değnek ikilisi, değnek kralı. Kılıç yedilisi deste altımızda. Bakın bu insan planlıyor ve burada hep bahsettiği gibi size haksız davrandığının çok farkında, bir adalet arayışınız olduğunu, belki sizden yani belki de bir özür bile etmeyecek size ama yani size yaptıklarının çok farkında, çok bilincinde bir insan ve bu ilişkiyi, bu potansiyeli oldurmak için, belki iletişim kurmak için, belki aranızdaki dinamiği düzeltmek için girişimleri olacak ve şu an bunları planladığı bir evrede olduğunu söylemek pek mümkün. Hangi desteden alalım? 2 tane şundan alalım. En yakın süreçte ne yapmayı planlıyorsun dedik. Bakın inanç, 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 döngü, değişim için inanç ve azimle yürü. Kutsal ruhun bir planı var ve izle gör. İlahi olan, ya bakın bu insan işaretler kartını da görmüştük yardımcı destede. Yine bu insana rüyalarla, bir şeylerle, ne bileyim hayatına giren yanlış insanlarla sizi tercih ettiği durumlar neyse onlarla ilgili yanlışlar yaşatılarak bir şeyler anlamlandırmaya çalışıyor olabilir onun hayatında. Çünkü çok fazla ilahiden mesaj aldığına yönelik kartlar var. Şöyle yapacağım. Bir tane bundan alacağım. Deste altında hemen göstereyim. Bir alyans kartı. Bakın ayrılık kartı. Yani bu insanın size gelebilmesi için bir yerden ayrılacaksa ki buraya yansımıştı böyle bir durum. Yani o istese de istemese de sanki Allah bilir tabii ama bu durum sanki yaşanacak gibiydi. Kule kartı, kılıç altılısı bir sürü kart gördük. Böyle bir durumun bekliyor da olabilir gerçekleşmesi için. Değnek kralı üzerine gelecek çok merak ediyorum. Çok kısa bir süre bu insan birazcık daha gözlemci olabilir. Dediğim gibi şu an yani muhtemelen hareket, adım, eylem alacak olanlarınız çok fazla olabilir. Ama burada birazcık daha böyle sıkıntılı süreçlerin, o kaoslu durumların birazcık daha dinmesini ve tamamen stratejik bir şekilde yaklaşan bir insan var. Evet, değnek kralı harekete geçer, eylem enerjisi çok yüksektir, öncü bir kraldır o. Ama bu yani onun üzerine gelen bir tefekkür ve düşünce kartı tabii burada haksızlıktan bahsetti, sizden bahsetti, size yaptıklarından bahsetti. Şu an tamamen analitik bir şekilde, belki birazcık daha duygulardan uzak, sağlam bir şekilde gelmesi gerektiğinin çok farkında ve bunu planlayan bir insan var burada. Yani tekrar soracağım buraya. Yani bir eylemin olacak mı? Evet eylemim olacak, düşünüyorum, planlıyorum şu an diyor ama sanki doğru zamanı bekliyor. Yani ısrarla şu gün, şu zaman olacak demiyor ya da çok hızlı, ani bir şekilde. 2 tane alacağım eylem için. Kupa onlusu,
Kılıç altılısı. Bakın yani çok ısrarla aynı bu. Yani bir yeri terk etmesi gerekiyor bu insanın. Belki konfor alanı ancak ondan sonra olacak. Yani bu açılım zaten herkesle uyumlanacak türden bir şey değil. Eğer biliyorsanız böyle bir şeyi hani size ve en başında da uyduysa böyle bir şey söz konusu olabilir. Çünkü hali hazırda mutlu olmayan bir insan ve o alanı terk etmek üzere ya da ya terk etti ya terk edecek ya da istemese de bu durum yaşanacak ve bundan sonra size kendisini gösterecek. Bundan rahatlıkla bahsedebilirim. Çünkü açılımın başından beri aynı enerji gelip duruyor ve burada da ikinci eylem sorumda da aynı şey gelince bunu söylemek mümkün. Peki bu insana dair siz ne bilmelisiniz? Kartlar size ne söyler? Açılımdan beri hep gördüğümüz kartlar yine burada da kendini tekrar etti. Bakın desta şey de çok güzel. Gecikmeden bana kaç, ben geçilmez bir kaleyim. Siz çok sağlam durduysanız, onun yanlış yapmasına rağmen bir şekilde varlığınızı ona hissettirdiyseniz bu insan aranızdaki hikayenin bitmemesi gerektiğini düşünüyor ve özlem halinde eski günlere, o yaşanmışlıklara geri dönmek istiyor, bir şeyleri oldurmak istiyor. Yani çok az zamanınız kalmış diyebilirim. Eğer böyle bir açılımla uyumlanıyorsanız birazcık daha dişinizi sıkmanızı isteyeceğim. Çünkü eninde sonunda güzel bir birliktelik yaşama ihtimaliniz var. Tabii ben asla akıl vermiyorum. Yaşadıklarınızı en iyi bilen sizlersiniz. Lütfen size doğru geliyorsa, nasıl doğru geliyorsa o şekilde yaşamaya devam edin. Burada yaptıklarının ötürü pişman olan bir insan var. Sizi özlemiş ve bu durumu düzeltmek için elinden gelen çabayı gösterecek gibi görünüyor. Allah bilir. Yani biz dediğim gibi sadece kartları ve enerjileri okuyoruz. Umarım bu açılımda da doğru mesajları iletebilmişimdir sizlere. Bana enerjisi güzel geldi açıkçası. Parayla başladık ve size yaptıkları sıkıntılardan bahsetti, pişmanlıklarından bahsetti ve eninde sonunda ruhunun size çekildiğinden ve bu ne derler ayrılığı ters yüz etmek, çevirmek istediğinden bahsediyor. Umarım sevenler kavuşur, buluşur diyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Allah'a emanet olun. Yarınki açılımda görüşmek üzere diyorum.